Çok basit bir soru ama doğru cevabı bulmak çok zor. Kimsin? Kimsin? Ad, soyad, doğum yeri, kütük falan. Bu kimlik kartında yazanlar bu soruyu cevaplıyor mu? Yani birçok kişiye göre farklı kimlikler taşıyoruz ya. Mesela yaşadığımız ülkede vatandaşız. Ama yurt dışına çıktığın zaman yabancısın. Annemizin hala küçük bebeğiyiz. Ama iş yerinde işçilere patron. Bir satıcıya göre müşteriyiz. Ya da trafikte bir sürücüyüz. Bütün bu kalabalıklar içerisinde hatta bazen sadece rakam oluyoruz. Kazada bir kişi hayatını kaybederken Adımız yok. Ailemiz yok. Kimliğimiz yok. Birey bile değiliz. Herhangi biriyiz. Her insana göre farklı, baskın, öne çıkan başka özelliklerimiz var. Her birisi aslında başka bir kimlik. Başkalarına göre kazandığım bunca kimliğin arasından gerçek kimliğimi nasıl bulabilirim? Soru bu. Mesela şu an dünyadaki bütün insanlar bir anda ortadan kaybolsa, aynı soruyu tekrar sorsak, kimsin diye. Dünyada sadece benden başkası kalmasaydı, başka insanların varlığına bağlı olarak kazandığım kişilik özelliklerim de yok olup gidecekti. Ben çok cana yakın birisiyim diyemezsin artık. Sıcakkanlıyım, cömertim, iyilikseverim, yardımseverim. Hiçbir anlam taşımaz. Doğduğumuz andan ölene kadar, hatta ölünce bile bu kimlikler yakamızı bırakmıyor. Öldüm, toprak altına girdim ve ilk olarak adım gitti. Artık cenazeyim. Hangisi gerçek biziz ya da hangisi gerçek kimliğimizin en azından bir parçasını temsil ediyor? Gerçekten kimsin? Fiziksel beden de değil, kimliğimiz. Sonuçta doğduğumuz günden büyük patlamaya kadar olan zaman dilimi içerisinde bedenimiz evrenin çeşitli yerlerine dağılmış atom parçaları halinde vardı, mevcuttu. O zaman zamanın bir noktasında hepimiz aynı kişiydik dememiz gerekir. Ama durum bu değil. Bizi birey yapan, bizi birbirimizden ayıran farklı, daha derinde, daha manevi bir boyutumuz olması lazım. O zaman bu soru biraz daha zorlaşıyor değil mi? Kimsin? Aile, kültür ve yaşadığımız, yetiştiğimiz sosyal çevreyle şekillenen bir kimliğim de var. 5-6 yaşına kadar yaşadığımı bile hatırlamadığım, çok böyle hayal meyal gelen, hiç yaşanmamış gibi bir dönem var. Sonra sanki bir anda bilinç kazanıyoruz ve artık soyut kavramlarla kendimizle, çevremizle, varlıkla ilgili sorular sormaya başlıyoruz. O da tabii şanslıysak bu zamanda onu bile yapmak çok zor. Ama bu yetiştiğimiz çevre içerisinde farklı bilgilerden, farklı insanlardan, farklı görüş ve fikirlerden etkileniyoruz. Bu zamana kadar isteyerek veya istemeyerek zihnime giren her şeyin bir ortalamasıysam, o zaman bütün davranışlarım önceden tahmin edilebilir olurdu. Laplace şeytanı gibi. İrade diye bir şey olmazdı. Zorunlu nedenselliklere bağlı sonuçlar olurdu. O yüzden belki de bu bilinçaltı dediğimiz şey ya da onun gibi maddeye hapsetmeye çalıştığımız kavramlar manevi parametrelerden etkilenerek kimliğimizi oluşturuyordur. Bu manevi parametreler de direkt irademize bağlıysa sorumluluktan kaçamayız. Ve bu bütün resmi değiştirir. Kendimi daha iyi tanıyabilmeme sebep olur. Belki bilinçaltı falan diye birkaç kavrama sıkıştırdığımız şey aslında
sistematik bir şekilde tanımlanmayı bekleyen, çok daha derin, çok daha kompleks, madde ötesi olgular bütünüdür. Duygularımı görmezden gelemem. Yaşadıklarımı inkar edemem. Görebildiklerimi göremediklerimden üstün tutamam. Her şeyi maddede arayan o gözleri otorite koltuklarından indirmediğimiz sürece bu basit sorunun bile cevabını bulamam. Kimsin? Ara sıra anlam arayışlarına gireriz ya. İşte o noktada kimsin sorusunun cevabı çok belirleyici. Anlam yükleyemeden yaşayamayız. Anlam yüklemediğimiz hiçbir şeyi etrafımızda, çevremizde, evimizde bile bulundurmak istemeyiz. Duvarda asılı olan bir resim çerçevesi hiçbir işe yaramaz. Ama bana bir anlam ifade ediyorsa bu orada durması için yeterli bir sebep. Anlamsız bir tabloyu odana asmazsın. Bize anlam ifade etmeyen eşyaların bile arasında yaşamak istemiyorken, kendi varlığımız, içinde bulunduğumuz beden bir anlam ifade etmiyorsa, bu bir kabus olmaz mı? Belki de kimilerine göre o yüzden öyle. İşte anlamı maddede arayamayız. Mana gözle görülmez, elle tutulmaz, zapt edilmez. Madde ve mana. Çokça katmanlardan oluşan iki farklı boyut. Birbiriyle bir bütün, girift. Asıl kimliğim oralarda bir yerlerde gizliyse neden o kapıyı kapayım ki? Zaman ve mekan algısı bile farklı. Mana aleminde kalp düşünebilir, göz işitebilir. Ruh aynı anda birden fazla yerde olabilir. Rüyalarını hatırla. Rüyada birden fazla olayı aynı anda 3-5 saniye içerisinde yaşayıp uyandığımızda dakikalar boyunca ve sıralı bir şekilde anlatmaz mıyız? Mana daha derin, daha çok katmanlı ve derinleştikçe yükselmesi mümkün bir alan. İşte bu soruların cevabını ancak dışarıdan, yaşadığımız, içerisinde bağlı olduğumuz sistemden bağımsız, madde ve manadan da üstün, her şeyi kuşatan bilgi ve güç sahibi bir referans olursa bu soruları cevaplamaya yol tutabiliriz. Önce sadece manaya giden bu kapılarımızı açmamız lazım. Öyle.